İnsanlık hikayesi bize anlatıldığı gibi sakin bir bahçede değil de bir sürgünün ardından başlamışsa, ya ilk insan yalnızca yaratılmış bir varlık değil, gözlemlenen, çoğaltılan, çalıştırılan ve sonunda kontrol edilemeyen bir tür olarak görülmüşse, Sümer tabletlerine atfedilen bu anlatının 7. bölümünde hikaye artık yalnızca Adamu ve Tiamat'ın kaderiyle sınırlı değildir. Bu kez sahne genişler. Abzu, Edin, Ay, Lahmu, Nibiru, göksel fırtınalar, yeni şehirler, yeni görevler ve insanlığın ilkel işçiden uygar insana dönüşme iddiası aynı dosyada birleşir. Kayıp listeye hoş geldiniz. Bugün Sümer Tabletleri serimizin 7. bölümünde anlatının en kritik eşiklerinden birine bakıyoruz. Unutmayın, burada amacımız inanmak değil, ayıklamak. Metni bir tarih kitabı gibi değil, eski mitlerin, alternatif yorumların ve sembolik anlatıların iç içe geçtiği bir dosya gibi okuyacağız. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda kendi yorumunuzu paylaşmayı ve kayıp listeye abone olmayı unutmayın. Çünkü bu seri her bölümde biraz daha derine iniyor. Anlatıya göre Enlil'in kararı kesindir. Adamu ve Tiamat artık Edin'de kalmayacaktır. Onlar düzenin merkezinden uzaklaştırılır. Göz önündeki bahçeden daha kapalı, daha denetimli, daha izole bir alana gönderilirler. Bu yer Abzu'dur. Metnin yorum dünyasında çoğu zaman Afrika'nın güney bölgeleriyle ilişkilendirilen uzak bir alan. Enki ise bu sürgünü yalnızca bir ceza olarak görmez. Onları ağaçların arasında kurulan kapalı bir mekana yerleştirir. Çünkü Enki'nin aklında başka bir soru vardır. Bu iki varlık gerçekten birbirini tanıyacak mı, birbirinden çoğalabilecek mi? Tasarlanan şey kendi kendini sürdürebilecek mi? Ve kısa süre sonra cevap gelir. Tiamat gebe kalmıştır. Bu anlatının en önemli kırılmalarından biridir. Çünkü artık yaratılmış bir varlıktan değil, çoğalabilen bir türden söz edilmektedir. Ninmah da doğumu görmek için gelir. Enki ve Ninmah ortaya çıkan yeni hayatı dikkatle izler. İlk doğanlar ikizdir. Bir erkek ve bir kız. Bu sahne sonraki çağlarda farklı inanç sistemlerinde ve yaratılış anlatılarında bambaşka isimlerle karşımıza çıkacak motiflerin eski bir yansıması gibi sunulur. Fakat bu yorumda odak noktası farklıdır. İnsan kutsal bir bahçede masum bir figür değil. Büyük bir çalışma düzeninin içinde işlevsel bir varlık olarak görülmektedir. Günler aylara, aylar dünya yıllarına dönüşür. Adamu ve Tiamat'ın çocukları büyür, yeni çocuklar doğar. İlk doğanlar kendi soylarını sürdürmeye başlar. Anlatıya göre Nibiru'nun bir şarı bile tamamlanmadan dünyalı varlıkların sayısı artmaya başlar. Burada şar çok uzun bir zaman döngüsünü temsil eder. Bu yüzden metnin dünyasında olaylar insan ömrüyle değil, göksel ve mitolojik zaman ölçüleriyle okunur. Yeni varlıklar artık yalnızca hayatta kalmıyor, verilen emirleri de anlıyordur. Anunnakilerle birlikte çalışabiliyor, ağır işlere dayanabiliyor, az yiyecekle çok iş çıkarabiliyorlardır. Tozdan, sıcaktan, madenlerin zorluğundan kolayca şikayet etmezler. Bu yüzden Abzu'daki Anunnakiler için büyük bir rahatlama başlar. İş yükü hafifler, altın üretimi artar. Nibiru'nun atmosferini iyileştirme görevi anlatıya göre daha düzenli ilerlemeye başlar. Fakat burada sessiz bir gerilim de doğar. Çünkü çoğalan her işçi sistemi kolaylaştırırken aynı zamanda başka bir soruyu büyütür. Bu varlıklar yalnızca araç mı kalacaktır, yoksa bir gün kendi düzenlerini kurabilecek bir topluluğa mı dönüşecektir? Aynı dönemde yalnızca dünyalılar çoğalmaz. Anlatıya göre gökten yere gelen Anunnakiler arasında da evlilikler, birleşmeler ve yeni doğumlar vardır. Enki ve Enlil'in aile çizgileri genişler. Yeryüzünde yalnızca işçi bir tür değil, yönetenlerin yeni kuşakları da ortaya çıkar.
Bu yeni nesil içinde özellikle iki isim önem kazanır: Inanna ve Utu. Nannar ve Ningal'in ikizleri olarak anlatılan bu iki figür, ilerleyen bölümlerde çok daha büyük rollere sahip olacaktır. Inanna daha sonra aşk, güç, savaş ve ihtişam gibi alanlarla ilişkilendirilecek, Utu ise ışık, düzen, adalet ve göksel görevlerle anılacaktır. Bu bölümde onların doğumu, Anunnakilerin yeryüzündeki üçüncü kuşağının başladığını gösterir. Görevler artık yalnızca eski önderlerin elinde değildir. Çocuklara da roller verilir. Bazı işler bölüştürülür. Dünya üzerindeki düzen daha karmaşık, daha kurumsal bir yapıya dönüşmeye başlar. Ama tam bu sırada göklerde başka bir hareketlilik başlar. Çünkü anlatıya göre Nibiru'nun yaklaşması yalnızca siyasi ve ailevi dengeleri değil, bütün göksel düzeni etkileyecektir. Dünyada ısı artar. Buzlu bölgeler çözülmeye başlar. Denizlerin sınırları zorlanır. Okyanuslar kabarır. Derinlerden ateş ve kükürt yükselir. Yanardağlar, sarsıntılar ve büyük doğa olayları ard arda gelir. Anlatı, dünyanın güney uçlarında karla kaplı bölgelerde bir huzursuzluk olduğunu söyler. Enki, Abzu'nun uzak bir ucunda gözlem yapılacak bir yer kurar. Bu yerin yönetimini oğlu Nergal'e ve onun eşi Ereşkigal'e bırakır. Nergal'in tespiti korkutucudur. Yerin altında bilinmeyen bir şey kabarmaktadır. Aynı sırada Enlil de göksel hareketleri izlemektedir. Kaderler tabletleriyle, yani göksel düzeni ve görevleri temsil eden kutsal kayıtlarla karşılaştırmalar yapar. Onun da vardığı sonuç aynıdır. Göklerde bir karmaşa vardır. Lahmu'dan, yani bu yorum sisteminde Mars'la ilişkilendirilen ara istasyondan Marduk haber gönderir. Güçlü rüzgarlar, toz fırtınaları ve atmosferdeki bozulmalar çalışmayı zorlaştırmaktadır. Yani sorun yalnızca dünyada değildir. Ay da etkilenir, Lahmu da etkilenir. Gökten taşlar düşer, ateşli parçalar karanlığı deler. Açık gökyüzü bir anda kararır. Fırtınalar ve kötü rüzgarlar dolaşır. Mitolojik dilde bunlar iblisler ve taştan füzeler gibi anlatılır. Modern bir gözle okunduğunda ise metnin sahnesi, meteor yağmurları, kuyruklu yıldız etkileri ve gezegenler arası büyük bir düzensizlik izlenimi verir. Anlatının en çarpıcı imgelerinden biri burada ortaya çıkar. Nibiru'nun gelişiyle dövülmüş bilezik olarak anılan göksel bölgeden parçalar kopar. Bu ifade yorumlarda çoğu zaman asteroid kuşağı ile ilişkilendirilir. Sonra göksel derinliklerden canavarımsı bir varlık çağrılır. Metin onu adeta alev saçan bir ejder gibi tarif eder. Ufuktan göğün ortasına kadar uzanan, kuyruğu korkutucu büyüklükte olan, gündüzü karartan bir gök cismi. Bu anlatı bir kuyruklu yıldız ya da büyük bir göksel geçiş betimlemesi olarak okunabilir. Dünya semaları kararır. Ayın yüzü gölgelenir. Lahamu, yani Venüs'te ilişkilendirilen göksel varlık yardım ister. Bu ejderi kim durduracaktır? İşte burada Kingu öne çıkar. Kingu bu anlatıda Ay'la ilişkilendirilen figürdür. Eski göksel savaş motiflerinde Tiamat'ın koruyucusu olarak geçen Kingu, şimdi bir kez daha sahneye çıkar ve ejderin yolunu kesmeye çalışır. Fakat karşılaşma ağırdır. Kingu sarsılır. Temellerine kadar titrer. Yüzünde yaralar açılır. Bu sahne, ay yüzeyindeki kraterlerin mitolojik bir açıklaması gibi okunur. Sonunda göksel afet uzaklara döner. Taş yağmurları azalır. Fakat hasar kalıcıdır. Dünya, ay ve Lahmu artık aynı değildir. Felaketin ardından Enki, Enlil, Marduk ve Ninurta bir araya gelir. Artık ilk görev neyin zarar gördüğünü anlamaktır. Enki, dünyanın temellerini, denizlerini, uzak köşelerini ve maden bölgelerini inceler.
altın kaynaklarının hala yerinde olup olmadığı önemlidir. Çünkü bütün görev anlatıya göre Nibiru'nun atmosferini onarmak için altın temin etmeye dayanmaktadır. Ninurta gök gemisiyle Edin'i ve iniş alanlarını tarar. Dağların titrediği, vadilerin sarsıldığı, bazı bölgelerde yerden yanan sıvılar aktığı görülür. Bu sahne petrol, bitüm ya da yeraltı kaynakları ile ilişkilendirilebilecek bir tasvir gibi durur. Marduk ise Lahmu'daki durumdan memnun değildir. Atmosfer zarar görmüş, toz fırtınaları işleri aksatmıştır. Bu yüzden babası Enki'ye açıkça söyler, dünyaya dönmek istemektedir. Bu sırada Enlil daha eski ve büyük bir planı yeniden gündeme getirir. Eğer Lahmu'daki ara istasyon artık güvenilir değilse, o zaman doğrudan dünyadan Nibiru'ya ulaşacak yeni bir sistem kurulmalıdır. Edin'de bir göksel arabalar yeri inşa edilmelidir. Yani anlatının diliyle altının doğrudan taşınacağı yeni bir uzay limanı. Ninurta, Battivira yakınlarında böyle bir yer kurulmasını önerir. Altının eritilip arındırıldığı merkeze yakın bir konum seçilirse sevkiyat daha hızlı yapılacaktır. Enlil bu fikri beğenir ve Anu'ya iletir. Fakat Enki itiraz eder. Ona göre dünyadan doğrudan yükselmek zordur. Dünyanın çekim gücü Lahmu'ya göre çok daha fazladır. Bu yüzden bütün enerji ve güç boşa harcanabilir. Enki başka bir seçenek sunar. Dünyanın yoldaşı olan Ay incelenmelidir. Ayın çekimi daha düşüktür. Belki bir ara istasyon olarak kullanılabilir. Böylece Dünya'dan Ay'a, Ay'dan daha uzak hedeflere geçiş daha kolay olabilir. Anu bu öneriyi danışmanlarına ve bilginlerine götürür. İlk olarak Ay'ın incelenmesine karar verilir. Enki bu karara sevinir. Çünkü Ay onu uzun zamandır büyülemektedir. Geceleri gümüş gibi parlayan yüzü, bazen görünmesi, bazen kaybolması, Güneşle ve Dünya ile kurduğu düzenli dans, Enki'nin merakını hep canlı tutmuştur. Böylece Enki ve Marduk bir roket gemiye biner. Hedefleri Ay'dır. Enki ve Marduk, Ay'ın çevresinde birkaç tur atar. Yüzeyini incelerler. Büyük çarpma izlerini, derin çukurları, uzun tepe dizilerini görürler. Roket, gemiyi tepelerle çevrili bir alana indirirler. Aydan bakıldığında dünya boşlukta asılı duran mavi bir küre gibidir. Gökyüzü açıktır. Ufku kapatan atmosfer yoktur. Her şey çıplak, sessiz ve çoraktır. Marduk'un kararı hızlıdır. Burası ara istasyon olmaya uygun değildir. Atmosfer solunamaz. Yüzey sert, cansız ve korunaksızdır. Lahmu bile bu yere göre daha kullanışlı görünmektedir. Ama Enki acele etmez. Oğluna başka bir şey gösterir. Göksel düzeni. Buradan bakıldığında dünyanın ay çevresindeki konumu, ayın dünya çevresindeki hareketi, dünyanın güneş etrafındaki yolu ve gök cisimlerinin birbirleriyle kurduğu ritim çok daha net görünmektedir. Enki, ayı bir üs olarak değilse bile bir gözlemevi olarak kullanmak ister. Baba ve oğul burada kalır. Hareketleri ölçerler. Ayın süresini, yılın döngüsünü, gölgelenmeleri, tutulmaları ve ışıklı disklerin birbirini nasıl örttüğünü kaydederler. Ay uygun bir liman değildir ama göğü anlamak için eşsiz bir penceredir. Enki'nin aydaki gözlemleri anlatının en sembolik bölümlerinden birine dönüşür. Göksel varlıkların güneş çevresindeki yollarını inceler. Dünyanın, ayın, Lahmu'nun ve diğer gök cisimlerinin konumlarını işaretler. Güneş ailesinin sayısını 12 olarak düzenler. Sonra büyük bir göksel şerit tasarlar. Bu şeride Kral Anu'nun onuruna Anu yolu adını verir. Bu yolun üstünde gökyüzündeki yıldız gruplaşmalarını belirler. Bir ufuktan diğerine kadar uzanan bu alanı 12 durağa ayırır. Her durak bir göksel işaret gibi düşünülür. Ardından Anu yolunun altında başka yollar belirler. Enki yolu, Enlil yolu ve diğer göksel katmanlar anlatıya dahil olur. Toplamda
36 yıldız takımı düzenlenir. Bu düzen, Nibiru'nun yaklaşma ve uzaklaşma rotasını anlamak, dünyanın yıl içindeki yerini belirlemek ve göksel zamanın ölçüsünü kurmak için kullanılacaktır. Bu bölümde mit, astronomi ile sembolik bir şekilde birleşir. Gökyüzü artık yalnızca bakılan bir yer değildir. Ölçülen, isimlendirilen, bölümlere ayrılan ve kaderle ilişkilendirilen bir düzendir. Enki için bu büyük bir başarıdır. Ama Marduk için mesele yalnızca bilgi değildir. Ayın sessiz yüzeyinde Marduk babasına içindeki kırgınlığı açar. Enki ona göklerin sırlarını, dünya düzenini, hesapları ve rotaları göstermiştir. Ama Marduk'un asıl derdi bilgiden fazlasıdır. O, miras meselesinden söz eder. Babası Enki, Anu'nun ilk oğludur. Ama yasal varis Enlil olmuştur. Enki, dünyaya ilk gelenlerden biridir. Eridu'yu kurmuştur. Yine de yönetim düzeninde geri plana itilmiştir. Marduk da aynı kaderi yaşadığını düşünmektedir. Enki, ilkel işçiyi biçimlendirirken Marduk'u değil, başka isimleri yanına almıştır. Hayat ve ölümle ilgili sırlar ona tam olarak açılmamıştır. Altın, Ninurta'nın şehrinde toplanır, Ninurta'nın düzeniyle sevk edilir. Yaşam mücadelesinin merkezi onun elinde değil, başkalarının elindedir. Marduk'un sorusu serttir. Dünyaya döndüğünde onun payına ne düşecektir? Yine uzak bir görev mi, yoksa gerçek bir krallık mı? Enki oğlunu kucaklar. O, ıssız ay yüzeyinde ona bir söz verir. Kendi zamanın gelecek. Bu söz, ilerleyen tabletlerde büyüyecek olan Enki-Enlil rekabetinin artık oğullar kuşağına geçtiğini gösterir. Enki ve Marduk. Ayda uzun süre kalınca dünyada kuşkular artar. Lahmu'daki İgigi toplulukları huzursuzdur. Enlil, Anu'ya gizli mesajlar gönderir. Enki ve Marduk'un ayda ne yaptıkları bilinmemektedir. Marduk'un Lahmu'daki ara istasyonu terk etmesi de sorun yaratmıştır. Enlil'e göre çözüm bellidir. Artık Lahmu'ya gerek yoktur. Edin'de bir göksel arabalar yeri kurulmalıdır. Komutası da Minurta'ya verilmelidir. Enki ve Marduk dünyaya döndüklerinde ayın uygun olmadığını bildirirler. Anu, yeni iniş ve kalkış merkezinin yapılmasına izin verir. Ama komuta konusunda yeni bir çatışma başlar. Enki, bu görevin Marduk'a verilmesini ister. Enlil ise Ninurta için ayrıldığını söyler. Anu, rekabetin artık yalnızca kardeşler arasında değil, oğullar arasında da büyüdüğünü fark eder. Bu yüzden dengeleyici bir karar verir. Ne Marduk, ne Ninurta. Yeni göksel arabalar yerinin komutası 3. kuşağa verilecektir. Komutan Utu olacaktır. Böylece Sippar kurulur. Kuşkent gibi anılan bu yer, anlatının dünyasında göksel araçların yükselip indiği yeni merkezdir. Sippar'ın inşası Enlil'in planlarına göre yapılır. Yerler ve uzaklıklar dikkatle hesaplanır. Eski şehirler aşağı denizden dağlara doğru uzanan bir ok gibi düzenlenir. Kuzeydeki yüksek zirvelerle çizilen hatlar yeni merkezin konumunu belirler. Anlatı bu düzenin olağanüstü bir kesinlikle kurulduğunu söyler. Sippar tamamlandığında Utu için kartal kanatlarıyla süslenmiş özel bir giysi hazırlanır. Çünkü o artık göksel arabalar yerinin komutanıdır. Sonra büyük olay gerçekleşir. Anu, Nibiru'dan dünyaya gelir. Yeni sistemin işleyişini görmek, başarıyı yerinde incelemek ve yapılan düzeni değerlendirmek ister. Lahmu'dan gelenler, Abzu'dan gelenler, Edin'deki Anunnakiler hepsi bu büyük buluşmada bir araya gelir. Selamlaşmalar, şölenler ve kutlamalar yapılır. İnanla ezgiler söyler, dans eder. Anu ona sevgiyle yaklaşır ve onu özel bir isimle anar. Bu sahne anlatıda kısa bir umut anıdır. Çünkü Anu toplananlara şöyle bir gelecek vaat eder. Altın yeterince biriktiğinde zorlu görev sona erecektir. Dünyadaki ağır çalışma azalacak, erkek ve kadın kahramanlar Nibiru'ya dönebilecektir.
Herkes umutlanır. Birkaç şar daha çalışılacak, sonra eve dönülecektir. Ama bu umut uzun sürmez. Anu, yanında işlenmiş altınla Nibiru'ya döner. Utu yeni görevini üstlenir. Ninurta, Battibira'daki görevine devam eder. Marduk ise Lahmi'ye dönmez. Dünyayı dolaşmak, diyarları tanımak ister. Fakat Anu'nun ayrılmasının ardından eski sorun yeniden ortaya çıkar. İş çoktur, işçi yetmez. Abzu'daki Anunnakiler, ilkel işçilerin çoğalmasıyla rahatlamıştır. Ama Edin'deki görevler büyümüştür. Daha çok ev, daha çok tedarik, daha çok bakım ve daha çok düzen gerekmektedir. Edin'deki Anunnakiler de işçi ister. Rahatlık yalnızca Abzu'ya mı ait olacak diye yakınırlar. Enlil ve Enki bu meseleyi tartışırken Ninurta kendi çözümünü uygular. Yanına silahlı bir grup alır, Abzu'ya gider ve dünyalı işçileri yakalayıp Edin'e getirir. Erkekler ve kadınlar bahçelerde, şehirlerde ve farklı işlerde çalıştırılmak üzere eğitilir. Enki bu duruma öfkelenir. Çünkü onun koruduğu düzen bozulmuştur. Enlil de öfkelidir. Çünkü Adamu ve Tiamat'ın Edin'den uzak tutulması emri çiğnenmiştir. Ama Ninurta'nın savunması pratiktir. Edin'deki huzursuzluk işçiler gelince azalmıştır. Birkaç şar daha geçerse sorun kalmayacaktır. Enlil tam olarak ikna olmaz. Ama altının hızla birikmesi ve eve dönüş umudu ağır basar. Böylece dünyalılar yeniden Edin'in düzenine dahil edilir. Dünyalılar Edin'de de hızla çoğalır. Anunnakiler onları hayranlıkla izler. Emirleri anlarlar, işleri öğrenirler, farklı görevleri üstlenirler. Ama çoğaldıkça yeni bir problem doğar. Yiyecek yetmemeye başlar. İlk başta doğanın kendiliğinden sunduğu şeyler yeterlidir. Meyveler, balıklar, kuşlar, yabani bitkiler ve çevrede bulunan kaynaklar hem Anunnakileri hem de dünyalıları doyurur. Fakat sayı arttıkça bu düzen bozulur. Daha fazla ağız, daha fazla yiyecek ister. Şehirlerde, bahçelerde, vadilerde ve tepelerde insanlar sürekli yiyecek aramaya başlar. Anlatıya göre o dönemde henüz tarım başlamamıştır. Ekinler düzenli şekilde yetiştirilmemekte, koyun sürüleri kurulmamaktadır. Doğa ne verirse onunla yetinilmektedir. Enlil bu durumdan Enki'yi sorumlu tutar. Çünkü ilkel işçilerin çoğalmasından en çok Enki memnundur. Enki'ye göre bu çoğalma Anunnakilerin yükünü hafifletmiştir. Ama Enlil'e göre kontrolsüz artış yeni bir kriz yaratmıştır. Bu noktada Enki'nin zihninde yeni bir plan doğar. Artık yalnızca çalışan insan değil, üreten insan gereklidir. Toprağı ekecek, sürü güdecek, el becerisi kazanacak, kayıt tutacak, araç yapacak yeni bir insan. Yani anlatının ifadesiyle uygar insan. Enki, Abzu'daki ve Edin'deki dünyalıları gözlemler. Onların davranışlarını, çocuklarını, çoğalma biçimlerini ve yeteneklerini inceler. Metin, bazı soyların yeniden ilkel atalarının özelliklerine doğru gerilediğini söyler. Bu yüzden Enki, daha farklı bir müdahale gerektiğine inanır. Bu bölümde anlatı hassas bir yere gelir. Enki'nin dünyalı kadınlarla gizli bir birleşme yoluyla yeni bir soy başlattığı söylenir. Bunu açık ve grafik biçimde anlatmak yerine mitolojik çerçevede şöyle okumak daha doğru olur. Anlatıya göre Enki, kendi yaşam özünü dünyalı soyla birleştirir ve bunun sonucunda iki özel çocuk dünyaya gelir. Biri erkek, biri kızdır. Erkek çocuğa Adapa adı verilir, kız çocuğa ise Titi adı verilir. Fakat bu doğum gizli tutulur. Enki, veziri Isimu da bu çocukların sazdan örülmüş sepetler içinde hasır otları arasında bulunmuş gibi gösterilmesini söyler. Bu motif dikkat çekicidir. Çünkü birçok eski anlatıda özel çocukların su kenarında, sepet içinde, sazlıkta ya da terk edilmiş gibi bulunması tekrar eden bir semboldür. Adapa ve Titi, Enki'nin eşi Ninki tarafından büyütülür. Ninki onları kendi çocukları gibi sever. Ama bu ikili diğer dünyalılardan farklıdır.
daha yavaş büyürler fakat çok daha hızlı anlarlar. Konuşmaya, öğrenmeye, el becerilerine ve düzene yatkındırlar. Titi el sanatlarında gelişir, Adapa ise bizzat Enki'den eğitim alır. Kayıt tutmayı, düzen kurmayı, bilgi taşımayı öğrenir. Enki artık yeni bir şey başardığına inanır. Ona göre bu yalnızca çalışan değil, öğretilen ve öğretebilen bir insan türüdür. Enki, Enlil'e haber gönderir. Yeni bir dünyalı türünün ortaya çıktığını söyler. Bu varlıklar öğrenebilir, zanaat edinebilir, toprağı işleyebilir ve hayvanları güdebilir. Enki'nin teklifi büyüktür. Nibiru'dan ekilebilecek tohumlar getirilsin. Koyun olacak kuzular getirilsin. Böylece dünyada tarım ve çobanlık başlasın. Bu, anlatının en önemli dönüşümüdür. İnsan artık yalnızca madenlerde çalışan, bahçelerde görev yapan ya da emirleri yerine getiren bir işçi olarak kalmayacaktır. Besin üretecek, sürü yönetecek, el işi yapacak, araç kullanacak ve düzenli toplumun temellerini atacaktır. Enlil bu yeni türü görünce şaşırır. Gerçekten de pek çok yönleriyle Anunnakilere benzemektedirler. Fakat onların kendiliğinden ortaya çıkmış olmaları ona inandırıcı gelmez. Yine de mesele Anu'ya bildirilir. Anu ise haberi duyunca şaşırır. Bir türden başka bir türe bu kadar hızlı geçişin duyulmuş bir şey olmadığını söyler. Ama asıl soru şudur: bu yeni varlıklar çoğalabilecek midir? Çünkü tarım ve çobanlık gibi büyük işler için yalnızca birkaç yetenekli birey yetmez. Yeni türün kendi soyunu sürdürebilmesi gerekir. Tam bu sırada kritik haber gelir. Adapa ve Titi'nin çocukları olmuştur. Titi, ikiz erkek çocuklar doğurur. Bu bilgi Anu'ya iletilir. Artık bu soyun üreyebildiği anlaşılmıştır. Böylece karar verilir. Tohumlar ve kuzular dünyaya gönderilecektir. Tarım ve çobanlık başlayacaktır. Ama Anu başka bir karar daha verir. Titi, Eridu'da kalacak ve yeni doğanları büyütecektir. Adapa ise Nibiru'ya getirilecektir. Ve 7. tabletin sonunda hikaye burada düğümlenir. Adamu ve Tiamat'ın sürgünüyle başlayan bölüm, insanlığın çoğalması, göksel felaketler, ay yolculuğu, Sipbar'ın kuruluşu, işçi krizi ve sonunda Adapa ile Titi'nin ortaya çıkışıyla biter. Bu anlatıda insan bir anda tamamlanmış bir varlık değildir. Aşama aşama değişir. Önce çalışır, sonra çoğalır, sonra öğrenir, sonra üretmeye hazırlanır. Ama asıl soru hala cevapsızdır. Adaapa Nibiru'ya götürüldüğünde ne olacaktır? Ona bilgi mi verilecektir, yoksa sınanacak mıdır? Ve belki daha önemlisi, uygar insan gerçekten özgürleşmeye mi başlamıştır, yoksa daha büyük bir düzenin içine mi alınmıştır? Sümer Tabletleri serisinin bir sonraki bölümünde bu soruların izini süreceğiz. Eğer bu dosyanın devamını merak ediyorsanız, videoyu beğenmeyi, yorumlara kendi düşüncenizi yazmayı ve kayıp listeye abone olmayı unutmayın. Sizce bu anlatı eski bir mitolojik sembol dili mi, yoksa insanlığın kökenine dair unutulmuş bir hafıza iddiası mı? Yorumlarda buluşalım. Kayıp listede amacımız inanmak değil, ayıklamak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.